Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir çalışma yapacağız yine. Ne yapacağız? Çanta charmları yapacağız. Bu sene çok moda, yazın trendleri arasında farklı şekillerde, farklı markalarda birçok çanta charmı var. Ben bu şekilde meyveler yaparak çalışmayı tercih ettim. Anlatımdan faydalanarak istediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm detaylardan videomda bahsettim ama yine sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. En kısa sürede sorularınıza dönüş yapıyorum. Bunları sadece çantalarımızda mı kullanabiliriz? Hayır, tabii ki. Anahtarlık olarak da kullanabiliriz. Örgü çantalar dışında deri çantaları da takarak kullanabiliriz. İstediğimiz şekillerde kullanabiliriz. Ben koton iple çalıştım. Dilerseniz kağıt iple de çalışabilirsiniz ya da elinizde farklı artan ipleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Örmüş olduğum charmların hemen ölçülerini vermek istiyorum. Şu ikisi zaten aynı. 50 biraz daha küçük boyutta. Şimdi şöyle yükseklik ölçüsünden bahsedeyim. 10 santim yüksekliği var. Genişliği ise 5 santim. Limonumuzun ölçüsü 7,5 santim uzunlukta. 3,5 santimde şu göbek kısmından genişliği var. İki şekilde de çalışabilirsiniz. Sıra sayılarından zaten videomda bahsediyorum ama ilk başta da isterseniz detaylandırayım. Şimdi karpuzumuzu yaparken şu kırmızı ipimizi 1, 2, 3 sıra ördük. Limonumuzu yaparken ise 2 sıra ördük. Sonrasında ise beyaz ipime geçiş yaptım. Karpuzda ise 3 sıra ördükten sonra beyaz rengime geçiş yaptım. Şu dıştaki renkleri ise katladıktan sonra örüyoruz. Yuvarlak haliyle sadece şu sıraları örüyoruz. Zaten videomda tüm detayları göreceksiniz. İstediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden güzel charmlarımızı hemen örmeye başlayalım. Örgümüze sihirli halkayla başlayacağız. Sihirli halkamızı nasıl yapıyorduk? Açık uçlu ipimizi örmeye devam edeceğimiz ipimizin altına alıyorduk. Şöyle bakın küçük bir halka oluşturuyorduk. Şimdi tığımla ipimi aradan çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Çekmiş olduğum bu 3 zincir benim ilk trabzanım oluyor. Toplam 13 adet ikili trabzan yapacağız halkamızın içine. Çekmiş olduğumuz 3 zincir bu 13 trabzana dahil olacak. Tığıma ilmek doluyorum. Boşluğumuzun içine batıyorum. 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği de bir seferde boşaltarak ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi çekmiş olduğum 3 zincirle birlikte toplam 13 adet ikili trabzan yapıyoruz. 13 adet ikili trabzanımı yaptım. Şuradaki boşluğumuzu küçülteceğiz. Şu ipimizi iyice çekiyoruz bakın. Boşluğumuzu kapattık. Şimdi şurada çekmiş olduğumuz 3 zincir vardı. 3. zincire batıyoruz. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Şu ipimizi de araya alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi ikinci sıramızda ise her bir trabzanın tepe boşluğuna 2 adet ikili trabzan yapacağız. Bir zincir çektik, 2 zincir daha çekiyoruz. Böylece bir trabzan yapmış oluyoruz. Tığımıza ilmek doluyoruz, aynı noktaya batıyoruz. Bir adet daha ikili trabzan yapıyoruz. Şu ipimizi de aradan yürütüyoruz trabzanlarımızın başından. Şimdi bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyoruz. 2 adet de oraya ikili trabzan yapıyoruz. Yine aynı noktaya batıyorum. 2 adet ikili trabzan yapmış oluyorum aynı noktaya. Bu sıramda ise toplam 26 adet ikili trabzanım olacak. Şimdi ikinci sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. İkinci sıramı da tamamladım. Toplam 26 adet ikili trabzanım oldu. Şurada çekmiş olduğum 3 zincirin yine 3. zincirine batarak kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Hemen burada 3 zincir çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu sıramızda ise bir tek bir çift yapacağız. Şimdi ilk trabzanın tepe boşluğuna bir tane yapmış olduk 3 zincir çekerek. Bir sonrakine geçiyorum. 2 adet aynı yere batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. 1 adet. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna ise 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Bir tek bir çift olarak. Toplam 39 adet
ikili trabzanım oldu 3. sıramda da. Şimdi yine aynı kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Burada ipimi koparacağım. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Küçük bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Şimdi 4. sıramıza geçiş yapacağız. 4. sıramızı da krem rengi ipimle öreceğim ben. Dilerseniz beyaz ip de kullanabilirsiniz. Sık iğne yapacağız sadece bu sıramızda da. İlk önce zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Şimdi bu ipimizi parçamıza tutturacağız. Başladığımız noktadan tığımı geçirdim. Şöyle ipimi battığım noktadan çekiyorum. Şu turuncu ipi de araya alacağız. Şu beyazı da araya alalım. Yürüteceğiz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı noktaya batarak bir tane sık iğne. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Oraya da bir tane sık iğne. Şimdi 2 tek sık iğne yaptık. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. 2 adet sık iğne. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. 1 adet sık iğne. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna da 1 adet. Yani 2 tek 1 çift. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. 2 adet. Bakın. Peş peşe 2 tek yaptım. Sonrasında çift battım. Başta da aynı şekilde 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sık iğnelerimi tamamladım. Artık yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna batarak burada örgümü sonlandırıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum ve küçük bir miktar ip bırakarak ipimi gizliyorum. Şimdi şöyle arkaya doğru çekiyorum. Bu içeride kalacağı için zaten gözükmeyecek. Şöyle dikeceğiz sonrasında. O yüzden bunlar içeride kalacak. Şimdi hangi işlemimiz var? Çizgiler yapacağız. Yine krem rengimizde şu şekilde. Şimdi onun yapımını göstermek istiyorum. Şimdi portakalımızın çizgilerini yapacağız. Bu şekilde bakın. Aynı ipimle yapacağım yine. Nasıl yapacağım? Şu ortadan bir buradan şöyle her bir yarım kısmına 3'er adet çizgi yapacağız. İlk önce ortadan yapacağım. Şöyle katlayarak göz kararı orta noktasını belirleyebilirsiniz. Şuradan iğnemi geçiriyorum. Orta noktaya batıyorum. Direkt şuradan çıkaracağız bakın ipimizi. Tam karşı noktasından. Şöyle katlıyorum. Şu ipimin boyunu ayarlıyorum. Katladıktan sonra biraz daha bakın şöyle açtığımızda dikkat ederseniz şöyle bir bolluk oluşuyor ama katladığımızda bolluk kayboluyor. Şimdi tekrar orta noktaya batıyorum. Sonrasında şuradan yapacağız. Bakın. Buradan çıkarttım. Şu köşeden çıkardım yine. Tekrar ortaya batıyorum. Aynı hizalara denk getirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. İplerin genişliklerini ayarlıyorum. Şöyle katlayarak da kontrol ediyorum. Çekmesin örgümüzü diye. Tekrar ortaya batacağız. Şimdi bakın buradaki işlemi bitireceğiz. Karşıya geçiyorum. Aynı işlemi orada da yapıyorum.
tekrar ortaya batarak bakın. Şimdi katlayarak şu genişlikleri ayarlayacağım. Şöyle katlıyorum. Yuvarlağımı şu genişlikleri ayarlıyorum ki çekmesin. Bakın. Şimdi ipimi arkadan düğüm yapıp koparacağım. İstediğiniz yerden düğüm yapabilirsiniz. Burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi şöyle ikiye katlayıp birleştireceğiz örgümüzü. Sonrasında artık kullanıma hazır hale gelecek. Şimdi o kısma geçiyoruz. Şimdiki aşamamız portakalımızın birleştirme aşaması. İkiye katladım. Tam orta noktadan zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Şöyle tam köşe noktasını ayarlıyorum. Tek katından bakın. Tığımı geçirdim. Zincir çekerek kilitlediğim ipi aradan çekiyorum. Bir zincir çekerek buraya ipimi kilitliyorum. Şimdi şu ipi ortaya alıyorum. Hemen ilk sık iğnelerden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Bir sonraki sık iğneden tığımı geçirdim. Sık iğne. Bakın iki katından da geçiriyorum karşılıklı. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir üst parçadan geçiriyorum. Bir de alttaki parçadan karşılıklı sık iğneler yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Sonrasında artık kullanıma hazır hale gelecek. Şimdi sıramı tamamlıyorum. Portakalımızın örme işlemini tamamlamış olduk artık. Birleştirme işlemini de yaptık. Şimdi zincir çekeceğim. Toplam 15 adet zincir çektim ben. Şimdi 15 zincir çektikten sonra şuraya batıyorum. Direkt battım. Kaydırma tekniğiyle zincirimi buraya bağlıyorum. Şöyle bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Bu ipimizi gizleyeceğiz. Şöyle şu dip noktasından içe doğru çekeceğim. Şuradan fazlasını kesiyorum. Bakın içe doğru, şuradan içe doğru aradan çektim tığımla. Fazlasını kestim. Artık kullanıma hazır. Çanta charmlarımı tamamladım. Hepsi birbirinden güzel oldu. Bakın 3 tane farklı çalışma yapmış oldum. Hepsinin yapımı aynı. Limonu biraz daha küçük çalıştım. Ondaki fark nedir? 2 sıra ikili trabzan ördüm. Şurada olduğu gibi bakın 2 sırada bitirdim. Sonrasında 2 sıra sık iğne yaptım. Sık iğnenin bir tanesini aynı burada olduğu gibi komple bütün parçayı ördüm. Birleştirmek için de şöyle bir sık iğne yaptım. Şimdi buradaki sıra sayısı nedir? 13 adet ikili trabzan, hepsi çift. Burada bitiriyorum. Sonrasında beyaz rengimle bir tek bir çift olarak örüyorum. Sonra ikiye katlayıp buradaki birleştirme işlemini yapıyorum. Farklı hiçbir işlem yok. Bu şekilde sıra sayılarını azaltabilir ya da arttırabilirsiniz. Ben bu şekilde çalıştım. Dediğim gibi hepsinin yapımı aslında aynı, farklı bir işlem yok. Bunu sadece çanta çarmı olarak mı kullanabiliriz? Tabii ki hayır. Anahtarlık olarak da kullanabiliriz. Bakın yaylı halkalar kullandım zaten uç kısımlarına. Şöyle anahtarımıza bunu taktığımızda yine çok güzel bir anahtarlık oluyor. Şimdi çantalarımızda nasıl gözüküyor onu göstermek istiyorum. Şöyle açık renk bir çantamın üzerinde hemen göstereyim. Sadece örgü çantalarda da kullanmanıza gerek yok. Farklı çantalarınızı da kullanabilirsiniz. Deri çantalarda da kullanılıyor. Bu sene zaten çok moda çanta charmları. Birçok farklı markada satışa sunulmuş durumda.
bu charmlar. Farklı şekilleri de var ama ben bu şekilde çalışmayı tercih ettim. Umarım beğenir ve sizler de örersiniz. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa videomun yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Videomu sonlandırmadan önce yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Beğeni yaparak ve yorum yaparak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.